Bir şeyi tamamen bilmenin sonu yoktur. Sadece her gün bir şey öğreniriz. Dil öğrenmek, öğretmene değil, size bağlı. Dışı 있는 것에 길이 있다. Niyetin olduğu yerde yol vardır. Lütfen kanalıma abone olun ve öğrenme serüvenime eşlik edin. Merhaba, annyeonghaseyo. Bugünkü dersimizde belirli bir süreci temsil eden, yani bir zamandan bir zamana kadar dememizi sağlayan buto ve gaji kelimelerini çalışacağız. Türkçe'de şuradan şuraya kadar, şundan şuna kadar şeklinde kullandığımız takılar aynı. Korece'de zamanda buto den takısı ve gaji kadar takısı anlamına geliyor. Cümle örneklerimize geçiyoruz. 몇 시부터 몇 시까지 한국어를 배워요? Saat kaçtan kaça kadar Korece öğreniyorsun? 몇 kaç demekti? Şi saat. Buto burada dendan eki veriyor. Bu zamanda kullanılan bir şey. Yerlerde kullanılanı bir sonraki dersimizde göreceğiz. 몇 시까지 saat kaça kadar? 한국어를 배워요. Korece öğreniyorsun. 오전 9시부터 오후 1시까지 한국어를 배워요. Öğleden önce o전 saat 9'dan 9시부터 ohu öğleden sonra 1시까지 saat 1'e kadar 한국어를 배워요. Korece öğreniyorum. 다음 학기 일정을 알아요? 다음 gelecek, 학기 okul dönemi, sömestr anlamında kullanılıyor. 일정 da plan, çizelge anlamında. Yani burada 학기 일정 akademik takvim gibi bir şey. Alda fiilini hatırlarsanız bilmek fiili. Arayo biliyor musun? Nazik formda çekilmiş hali. 네, 9월 1일부터 12월 15일까지예요. Evet, 9. ay 1. günden 12. ay 15. güne kadardır. Yeyo bitişi burada. Korece'de tarihleri yazarken rakam, ay, rakam, gün şeklinde yazıyoruz. Yani 9. ay 1. gün 1 Eylül demek. 12. ay 15. gün 15 Aralık demek. 9월 1일부터 12월 15일까지예요. Şimdi diyalog çalışmamızı yapacağız. Diyalog Sano ile Erik arasında geçiyor. Önce boş halini paylaşıyorum. İlerleyen zamanlarda okuma ve yazma egzersizlerinizde kullanabilirsiniz. Önce Sano başlıyor. 이번 주말에 뭐 할 거예요? Bu hafta sonu ne yapacaksın? Bu hafta sonu derken bu demekti, hatırlarsınız. Cumal hafta sonu demekti. Cumal şeklinde kullanmamışlar burada gördüğünüz üzere. İbon ise bu defa, bu sefer demek. Yani bir zaman tanımı içeriyor. O yüzden İbon Cumal, yani bir zamandan bahsederken eğer bu zaman, bu hafta sonu derken İbon şeklinde, bu seferki hafta sonu, bu defaki hafta şeklinde akademik bir çevrilmesi mümkün. İbon Cumare bu hafta sonu anlamına geliyor. Buradaki takısını hatırlarsanız da ekiydi. Bu hafta sonunda ne yapacaksın? Erik cevap veriyor. 아무것도 안 할 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 상우 씨는요? amudo kelimelerini birazdan tekrar deneyeceğim. Hiçbir şey demek. Amu hiç, got şey, do da eki, dahi anlamındaki da eki aslında. Bizde kullanıldığı hiç şeklinde bir tanım söz konusu değil. Bunu amu ve do ile yapıyorlar. Şu araya herhangi bir
isim gelebiliyor. Mesela sagwa elma demek. Amu sagwa do hiç elma. Ve bu amudo, amugotto kelimeleri olumsuz fiillerle kullanılması gereken kelimeler. Bunlara birazdan değineceğiz. An halkoyeyo, halkoyeyo hada fiilinin, yapmak fiilinin gelecek halde nazik formda çekilmiş hali. An olumsuzluk eki. Hiçbir şey yapmayacağım. Knyang sadece demek. Shida dinlenmek fiili. Shigo shippoyo. İstemek fiilini kullanırken çalışmıştık bunu daha önceki ünitelerimizde. Go takısı alıyordu. Sadece dinlenmek istiyorum. Sanu shinunyo. Bakın burada da bir kısaltma mevcut. Sanu ne yapacak şeklinde bir soru aslında bu. Ama sorarken Sanu'nun bo halkoyeyo şeklinde sormuyor. Kısaltarak ya sen şeklinde soruyor. Sanu shinunyo. Sanu cevap veriyor. 저는 이번 토요일에 수업이 있어요. Ben bu cumartesi dersim var. İbon tekrar toyoir cumartesi demek. Bir zaman, bir günü içerdiği için tekrar ibon kullanıyor. Bu cumartesi oluyor. Benim bu cumartesinde dersim var. Erik şaşırıyor. De toyoireyo. Erik şaşırıyor çünkü cumartesi günleri genelde ders olmuyor. Ama burada de evet demek gördüğünüz gibi. De derken evet şeklinde şaşırma biçimi aslında nazik bir şaşırma biçimi. Yani normalde bo da diyebilirdi. O zaman ne anlamına gelirdi hakikaten. Ama burada evet şeklinde şaşırıyor. Cumartesi mi? Sana cevap veriyor. De 아침 9시부터 12시까지 수업이 있어요. Evet, sabah 9'dan saat 9'dan 12'ye kadar ders var. 아침 9시부터 12시까지. 그리고 오후에는 시험도 있어요. Krigo'yu daha önceki diyaloglarda da görmüştük. Bir cümleleri bağlama biçimi. Dahası ohue'nin. Bir önceki derste hue, çone görmüştük. O gün ortası demek. 12 öğlen saatini kastediyor. Ohu öğleden sonra. O John öğleden önce. Bunu saatlerle ilgili olan derste görmüştük. Da eki, nın vurgulayan bir takı. Öğleden sonrayı vurgulamak için nın kullanmıştı. Kullanmayabilirdi de ohue, 시험도 있어요 şeklinde de devam edebilirdi. 시험 sınav demek. Buradaki do dahi anlamındaki do. Sınav da var. Şimdi diyalog içerisine geçen amudo yani hiç kelimesini çalışacağız. Biz Türkçe'de hiç kelimesine direkt hiç bir şey diyebiliyoruz. Hiçbir kimse diyebiliyoruz. Ve Korece'de bunu söylemek için amu hiç. Buradaki do dahi anlamındaki do aslında. Araya da bir isim koyabilirsiniz. Normalde amu do hiç kimse demek. Ama mesela sagwa elma amu sagwa do dediğiniz zaman hiçbir elma hiç elma anlamına geliyor ve hiçle başlayan böyle amuyla amudedo, amugotto, amudo derken olumsuz bir fiil kullanmak gerekiyor. Buradaki got şey demekti. Amugotto hiçbir şey. Amudo hiç kimse. 뭘 좀 먹었어요? Biraz bir şeyler yedin mi? Şimdi burada 좀 biraz azıcık anlamına gelen bir zarf aslında. Bol ne demekti? Mogosso'ya da mokta fiilinin yani yemek fiilinin geçmiş halde nazik formda çekilmiş hali. Eğer bol mogosso'yo deseydi ne yedin anlamına gelecekti. Burada bol 좀 먹었어요 biraz bir şeyler yedin mi anlamına geliyor. 아니요 아무것도 먹지 않았어요. Hayır, hiçbir şey yemedim. 안 먹었어요 da diyebilirdi. Geçmiş zamanda nazik formda yemek fiilini yani mokta fiilini çekerken. 안 먹었어요
yemedim. 먹지 않았어요. yemedim demek. 방에 누가 있습니까? Odada kim var? Bu duga, duguga aslında. Dugu kim demekti? Buradaki ga da iga. Kelimenin altı iga partikülü hatırlarsanız. Duguga aslında kısaltılınca duga oluyor. Odada kim var? 아무도 없습니다. Hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi amudo hiç kimse demek. Amudo ve amugotto'yu kullanırken dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da kelimelerin aldığı, isimlerin, öznelerin aldığı iga ve ının takıları vardı hatırlarsanız. İşte amudo ve amugotto bu takıları almıyor. Neden? Zaten hali hazırda almış olduğu do yani dahi takısı var. Yani amudo'nun amudoga olmuyor. Amugottoga amugotto'nun olmuyor. Bu direkt hazır halde kullanılan bir kelime. Amudo hiç kimse demek ve amugotto hiçbir şey demek.